Merhabalar arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bakın ben gene bizim elemanlayım. Valizi çıkarttım, içi dolu. Yine bir yolculuğa çıkıyorum. Başlıktan da anlayacağınız üzere çok farklı bir yere gitmiyorum. Dede Ağaç'a gidiyorum. Hem Yunanistan'daki Yunan arkadaşlarımı ziyaret edeceğim. Hem de güzel böyle 30 Ağustos bayramında birleştirerek şöyle 3 günlük bir tatil yapacağız Elif'le birlikte. Ama bu vlogda tabii ki yaptıklarımı, her şeyi göstereceğim ama özellikle bu sefer hani onu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptımdan ziyade aynı zamanda kapıdan nasıl, yani sınır kapısından nasıl daha kolay geçilir? 30 Ağustos gibi kalabalık bir, yoğun bir günde gitmemize rağmen nasıl daha kolay geçtik yani inşallah. Hem onu birazcık anlatmak istiyorum. Süreçlerden bahsetmek istiyorum. Hem de bu sefer tavsiyelerle hangi plajlara gidebilirsiniz, hangi barlara gidebilirsiniz, hangi restoranlara gidebilirsiniz. Bunların bilgisini özellikle vermek istiyorum. Şu anda Elif'i bekliyorum. Yaklaşık bir 10 dakika sonra burada olacak. Vloguma dahil olacak ve bir hafta sonu boyunca beraber olacağız. Dilerseniz direkt yola çıkalım ve macera başlasın. Hadi! Şu an Elif Reis asla önünü göremiyor ama bu şekilde biz Keşan Otogarı'na vardık. Bunu haber vermek istedim. Ben şu an çok gözümü kısıyorum değil mi? Evet. Dur bir dakika. Görmediğim için gözümü kısıyorum. Görebileceğime inanıyormuş. Otobüs geldi. Metro. Tamam. Şu an Elif görmediği için her otobüs geldi deyip benim okumamı bekliyor. Neyse şu an gece saat 1. İpsala'da şu dakika itibariyle yaklaşık 13-14 saatlik bir bekleme sırası var araçlar için. Ama biz ne yaptık? Bu sırayı en hızlı şekilde atlayabilmek adına Keşan Otogarı'na geldik ve Dede Ağaç otobüsüne bineceğiz. Bakalım ne kadar hızlı geçeceğiz. Ben yaklaşık 2-2,5 saatlik bir sıra önce Ben de 3. Çünkü otobüslerin sırası normalde ayrı ama Yunan tarafının kapısı çok dar olduğu için ve yığılma olduğu için orada otobüs de en öne geçemiyor. Geçebilse aslında önceliği var. Hı hı. Biz de otobüsün bu ayrıcalığından yararlanmak için otobüse gitmeye karar verdik. Güzel bir yolculuk olsun. Evet ve bu arada ben bir şey daha... vallahi kendimi gördüm şu anda. Bir şey daha eklemek istiyorum. İrem'in bir tane videosu vardı ya hani pasaportlarınızın geçerlilik süresiyle ilgili. Evet. Pasaportlarınızın geçerlilik süresini kontrol edin arkadaşlar. Özellikle yeşil pasaportluysanız sonra gelemeyebilirsiniz. İrem Yılmaz gördüğünüz gibi arka koltukta yok. Çünkü onun pasaportu, yani yeşil pasaportunun 3 aylık süresi kalmış ve Yunanistan 3 aylık süresi kalanları almıyor. İrem Yılmaz'a selam. Kendisi Cunda'da. Keşan'dan gece 1.15 otobüsüyle yola çıktık. 15 dakikada sınıra vardık. Sınırda korkunç bir sıra vardı. Araçların yaklaşık 14-15 saat beklemesi gerekiyordu ama biz otobüsle olduğumuz için mümkün mertebe hızlı geçtik. Burada da sınırda çalışan biricik arkadaşım Yernis bana selam vermeye geliyor. Sınırdan sonra da yaklaşık yarım saatlik bir yolculukla Dede Ağaç'ın merkezinde indik. Kalacağımız yere çok azıcık yürüdük ve sınırdaki kaosa rağmen yolculuğumuz toplamda 4 saat sürmüş oldu. Evet, Dede Ağaç'a varıldı. Normal araçlar için yaklaşık 15 saat bekleme süresi öngörülüyordu. Bu arada sınırda görmediğim kadar bir kaos hakimdi, daha önce görmediğim kadar. O yüzden gördüğünüz gibi otobüsle geçtiğimizde tabii ki gene kısa bir süre değil, 3 saat beklemek. Ama bu format için ideal. Dolayısıyla gelmek isteyenleri otobüse yönlendiriyoruz. Elif uyuyor. Zaten yol boyunca da bozuk şey gibi, pili bozuk bilgisayar gibi şarjdan çektiğiniz anda kapandı sürekli. Efendim günaydınlar. Burnumda çıkan yeni bir domatesle güne başlıyorum. Burnum acıyor yani, kırılmış gibi. Dur bir saniye. Elif bir bahçe gördü. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Ey, örümcek ağına elimdeyim. Neyse efendim, biz uyandık. Şu anda şehir merkezine doğru gidiyoruz ve Kerouac isimli bir kafede kısa bir kahvaltı edeceğiz. Bu arada çok güzel bir kafedir ve meşhurdur. Yani burada ne yemeniz gerektiğiyle ilgili bir araştırma yaptığınız zaman mutlaka öneriler arasında internette çıkacak bir kafe. Tuvaletlerini de çok seviyorum özellikle. Neyse, orada hemen kahvaltı edip sonra da bugünkü ilk beach'imize doğru taksiye yolculuk edeceğiz. Burada bir merkeze yakın olan beachler var, bir de uzak olan beachler var. Yakın olan beachlere taksiyle gittiğinizde maliyeti çok yüksek olmuyor. Ama uzağa böyle Dikela bölgesine falan gidecek olursanız tabii taksiyle gitmek çok mümkün değil. Arabaya ihtiyacınız oluyor.
Biz şu an otobüsle geldiğimiz için burada arabasızız. Aslında otobüsle gelsek arabasız orada ne yaparızı düşünüyorsanız da bu vlog tam size göre. Çünkü biz de arabasızız, yani yayan gidiyoruz. Ve bugün Ayayorgi'de olacağız. Gittiğimizde zaten detayları göstereceğim. Ayayorgi de buranın çok meşhur bir plajı. O da yazdığınızda mutlaka öneriler arasında çıkar. Restoranı da çıkar aynı şekilde. Bugün hepsini size göstermeye çalışacağım. Şimdi kahvaltı edeceğiz ama önce. Evet, ben Kerouac'ta kendime böyle bir şey sipariş ettim. Elif tabii ki detoks kızı olduğu için biraz daha bu tarz. Evet hayatım, senden biraz Kerouac yorumları alabilir miyim? Evet, çok keyifliydi. Ben granola yedim, yoğurt gösterdi zaten Ege'de. Bayağı başarılıydı bence ve porsiyonları çok büyük olduğu için bitirmekte zorlandım şahsen ben. Ege'de bu arada. Ben normalde çok yiyebilen potansiyelde bir insanım ama ben böyle bir oldum ki ben geceden beri açım. Ben de açım. Ben en son işte 9'da 8.30-9'da ne yediysem o. Ondan beri açım. Neyse. Şimdi plaja gidiyoruz. Orada yediklerimizi de size anlatacağız. İnşallah tatlı patates vardır. Alexandropoli'de biz kızarmış tatlı patates yemeyi çok seviyoruz. Özellikle 2 tane farklı yer var. Oralara gidince söyleyeceğim, gideceğiz yarın. O plaja gideceğiz. Bir de akşam da onun barına gideceğiz. Dolayısıyla ikisinde de var. Evet. Onların oradan tatlı patates var ikisinde de. Müthiş bir şey. Bir de yanında bir sosu var. Trüflü. Bu arada şeyin bilgisini geçmek istiyorum. Taksi bulmak asla zor değil. Çünkü sürekli yol kenarlarında böyle taksilerin sıra olup beklediği alanlar var. Aynen. Ve hep orada bekliyorlar yani. Hani günün her saati. İmkansız. Bulmamanız gibi bir şey söz konusu dahi değil. Ama mesela plajdan dönerken falan ama orada da duraktan çağırmanız lazım. Çağırmak, işte orada söylese, biz o gün otostopla döndük de eğer deseydik ki bize taksi çağırın, o mekana çağırırlardı zaten. Evet, biz biraz orada kendi şeyliyiz. Bugün de inşallah öyle döneceğiz. İnşallah ben de otostopla dönebilmek çok istiyorum. İzleyin ve görün. Evet, Ayayorgi'nin plajına geldik. Fiyatlar hakkında daha sonra bilgilendireceğim. Burası benim Alexandropoli'de ilk geldiğim plaj. Yani geçen sene burayı ilk kez ziyaret ettiğimde. Gördüğünüz gibi. Şu tipte yerler de var. Bunların tabii fiyatları daha pahalı oluyor ama genel olarak çok güzel. Evet, Airbnb'mize yerleştik. Bir dışarı çıktık. Şöyle bir Aykoz mağazalarını, Zara'yı vesaire bir fethettik. Geri geldik. Ben de o sırada hemen bir neler yaşandı. Bunu özet geçmek istiyorum. Öncelikle otostopla döndük. Tabii fark etmesinler diye orada videoya çekemedim. Yani Elif bacım başardı. Ve 15 euromuz cepte kaldı, taksi paramız. Bu bir. İkincisi, plajda bir kere Ayayorgi buranın en pahalı plajlarından birisi. Onu baştan söyleyeyim. Diğer plajlar bu şekilde değil. Ama Elif merak ettiği için onu oraya götürmek istedim. Çünkü gerçekten güzel bir plaj. Denizi olsun, beach'i olsun, restoranı olsun, zaten çok meşhur. Biz toplamda 60 euro ödedik. 30-30 bölüştük. Yani 30'ar euro ödedik aslında, dediğim gibi. Bunun içinde şezlong parası, yediklerimiz içtiklerimiz dahil neler yedik? Bir hamburger, bir Sezar salata, bir kola, 2 bira, sular söyledik vesaire. Evet, bunlar dahil. Yani fiyatlar aslında Türkiye'ye karşılaştırdığınız zaman en lüks yere de gitseniz çok uygun burada. Ama dediğim gibi yani bundan daha ucuz yerler de var. Gerisini siz düşünün. Mesela yarın gideceğimiz yer bir tık daha ucuz bir yer. Ve benim için aslında daha samimi ve güzel bir yer. Yarın orayı da göstereceğim mutlaka. Odamızı tanıdığım bir arkadaşım sayesinde tuttum. Yani direkt WhatsApp'tan yazıştık ve tuttum. Bir uygulama kullanmadım. Ama sizler Airbnb.com, Booking, Hotels.com, Expedia gibi internet sitelerinden yararlanabilirsiniz. Biz buraya son anda tuttuğumuz ve çok tatil sezonu olduğu için 30 Ağustos tatilinde geldiğimiz için
kişi başı 2 gecesine 125'er euro ödedik. Ama normal şartlarda daha ucuz yerlerde var ya da daha önce rezervasyon yaptırmış olsaydık. Eylül ayından itibaren yani önümüzdeki hafta fiyatlar direkt %50 bandında yarıya da inecek. Sezon bittiği için onlara göre tırnak içinde ama hava hala sıcak olacak. Onu da söyleyeyim. Evet şu anda çıkış yapılıyor. Hemen kombin outfit çek. Güzel ışıkla çekmedik ama şimdi buranın ışığı da çok... Neyse gün içinde görülür zaten ya da şu anda caddede yürürken. Şu an size kaldığımız yeri gösteriyorum. Tam kapıdan çıkıp görüyorsunuz. Bakın karşısı Tema. O bahsettiğim bar. Çok yakınız. Şimdi Yanislerle ana cadde üzerinde bir yerde buluşup o ve onun arkadaşlarıyla birlikte, Efi ile birlikte yemeğe gideceğiz. Bizi farklı bir yere götüreceklerini söylediler. Daha böyle lokal lezzetlerin olduğu. Orayla ilgili daha sonra yorumlarımı yapacağım. Şimdi kombini gösterebiliriz. Buyurun. İşte bu kadar. Queen Efi is here. She is a Leo woman as a zodiac sign. And we are now in a restaurant. How does it look? And B. Ella Lidico. Yes. Biela Lidico. Buyurun. Gelin. Çıkın gelin. Let's see. Dur bir deneyelim de öyle önerelim. Tabii öyle bir denememiz lazım. Evet. Bakalım bir neler var. Size haber vereceğiz. Ekibimiz bu. Bir kişi daha katılacak. Bakalım. Wait again, I need to remember the words first. Okay, I will cut these. Köfte. Pumpkin. Not pumpkin, the other one. What should I write? Google Translate. Oh, okay. You need translation, okay. Yeah. They are going to play music. No. Tell again. It's peppers and eggplant with tomato sauce and feta. How many animals are? It's like full animal. It's like a farm. You know, rebellical, strong rebellical. For me personally, Evet, Elif şu anda hangi şarkı daha Yunanca diye şurada çektiği koronun sorusunu soruyor. Ona göre onu story atacak. Seçebildiniz mi şarkınızı? Seçtik. O en çok Greek olanı seçti. Ama ben Türk olduğum için daha diğerini seçtim. Evet öyle yapacağım. Mekandan çıktık gidiyoruz. Yemekler gayet güzeldi. Daha çok böyle deniz ürünleri değil de et ağırlıklı bir restoran. Bir dakika ya. Abi kameram kötüymüş kaç saattir. Niye söylemiyorsunuz? İnsana bir haber. Daha çok et ağırlıklı bir restorandı. Güzeldi bu arada. Gayet ve çok rahat bir mekandı yani. Sandalyeleri biraz rahatsızdı ama çok böyle sakin, chill böyle oturduk. Hani güzelce. Orada şarkı söyleyen gacılar, abiler vesaire. Hoştu. Bu arada burayla ilgili araba lazım değil demiştim ya, bakın en sevdiğim şey. Mekandan çıkar çıkmaz videoyu açtım ve gideceğimiz yer olan Pico'ya vardık bile. Şurası Pico. Çok güzel, her şey düz ayak. Evet, yeni bir günden herkese merhabalar. Biz Kerouac'a geldik Elif'ciğim. Nasılsın? Yine yeniden. İyiyim. İyiyiz, harikayız, güzeliz. Biz şu anda tekrardan... Beni odakladığı için bana odaklanıyor. Ha. Teşekkürler. Kamerayla çekim birbirimize ver dedim ama tabii ki olmuyor hiçbir şekilde. Neyse, biz tekrardan Kerouac'a geldik çünkü buranın kahvaltılarını çok seviyoruz. Burada yine yemek sipariş ettik ve yemeklerimizi yiyeceğiz. Dün Pico çok güzeldi bu arada ama biz çok yorgun olduğumuz için çok uzun süre kalamadık. Orada normal çünkü 4.30-5'e kadar sabah eğlence devam ediyor ve hüzünlü şarkılarla başlayıp sonra hareketli oluyor ve kalkıyor herkes ayağa falan. O şekilde. Bugün de normal denize gidecektik.
Fish Eye isimli bir plaja gidecektik. Ancak gidemedik. Siz gelirseniz mutlaka orayı tercih edebilirsiniz. Çok Biz güzel bir bir yer öncekinde Dikele tarafında. gitmiştik. Evet. Neyse bu kameradan kurtulduk şükür. Ben o plaja gittiğimizden bahsediyordum. Ya biz oraya gitmiştik. Bayağı güzeldi. Yine gidilebilir. Evet, fiyatları- Tatlı patates de çok güzel. Aynen öyle. Buraya da bıraktım Instagram adresini. Rezervasyon için falan ulaşabilirsiniz. Ve şimdi Yanis'le Efe'yi bekliyoruz. Hep beraber burada kahvaltı edeceğiz. Kerat yine full. Ayrıca ben Freddo Cappuccino içiyorum. Ege de Fresh Orange Juice içiyor. Yemeklerimizle gelince gösteririz ve hesabına ne kadar tuttuğunu Ege şuraya Yazacağım. yazar. Evet bence de harika. Günahlarımızdan arınmak için Merkez Kilisesi'ne geldik. What was the name of this church? Saint Nicholas. Saint Nicholas'a geldik. Saint Nicholas burada, Nicholas burada. Saint Nicholas, Nicholas Romanidis. İşte böyle bir yer. Her şeyin satıldığı o meşhur Jumbo Market'e geldik. Jumbo diye okuyor buradakiler ama fiyatlar inanılmaz ucuz. Burası şöyle bir yer. Hiçbir şeye ihtiyacınız yok normal şartlarda ama o kadar ucuz ki varmış gibi hissediyorsunuz. Dolayısıyla eğer alışveriş yapmasını istemiyorsanız ve eşinizle geliyorsanız atıyorum, kadınları buradan uzak tutmakta fayda var. Çünkü İnsan dayanamıyor. Ben dahi yani şu an buradan bir şey almak istiyorum ama kendime hakim olmaya çalışıyorum. Düşünün ben de mesela Yunan bayraklı araba kokusu aldım bir tane. Hani böyle bir şeye ihtiyacım yok ama almam gerekiyordu çünkü 50 cent'te gibi. Bizim döner onların cirosunu yemeye geldik efendim, görüyorsunuz pidenin arasında. Gyros I said. Allah Allah. Shut the fuck up Malak. And people who love to eat are always the best people. Demiş. Zaten öyleyim. Ben de biliyorum yani. Evet. Katılıyorum bu moddaya ve şimdi yiyeceğiz. Otur canım. Sit. Dur. Just a second. Evet. Yağmur durdu ama tabi biliyorsunuz biz bugün dışarı çıkmamıştık. Vlogumda da Tema Filisvos'tan aslında bahsetmiştim. Bahsetmiş miydim bilmiyorum. Yani gidebileceğiniz barlar olarak ya da önerecektim ama gitmediğimiz için öneremedim. Şimdi size en azından önünde konakladığımız için hemen Tema'yı gösterebileceğim. Şu an görüyorsunuz aşırı kalabalık ve son ses müzik çalıyor. Kesinlikle tavsiyem gidilsin. Seyahatimizin son gününde sabah erkenden uyandık. Otobüsümüze binmek için Aleksandropoli liman durağına geldik. Yaklaşık 1,5 saatte sınırı geçtik. Otobüsümüz sağ olsun ve ülkemize giriş yaptık. 15 dakikada da Keşan'a vardık ve arabamıza bindik. Bir tatilin daha sonuna gelmiş olduk. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve en önemlisi yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek de hoşça kalın.